Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu gece sizinle beraber aklınızdaki kişi bu gece size neler söylemek isterdi? Bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Aynı zamanda WhatsApp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilir. Günlük his yüklemeleri ve şifa çalışmalarını buradan yapıyoruz, paylaşıyoruz. Hemen başlayalım. Evet. Öncelikle şu anki enerjiler nasıl? Bunlara bakalım. İlişkiyle ilgili aklınızdaki kişi neler düşünüyor? Bunları öğrenelim. Şu an kendini ciddi şekilde yorgun hissettiği bir sürecin içerisinde. Daha çok kendi iç dünyasına döndüğü bir süreç var diyebiliriz. Yalnız kalmak istediği, genel olarak yaşadığı şeyleri değerlendirmek istediği bir sürecin içerisinde geliyor. Yaşanan ayrılık ya da soğuk enerjilerde olma durumundan kaynaklı yorgun olduğu ve işte bazıları için psikolojik olarak kendini kötü hissettiği bir sürecin oluştuğunu söyleyebiliriz. Daha çok böyle kendi içine döndüğü, sessiz, sakin kaldığı, yalnız kalmak isteği içerisinde olduğu bir süreçte ruhunun karanlık gecesi, yani ruhun karanlık gecesi, kendi ruhundaki o karanlık taraflarla yüzleşmeye başladığı bir süreç başlamış diyebiliriz. Örneğin önceden yaşanan sıkıntılı durumlar varsa ya da üzücü ya da yorucu enerjiler varsa bu kadar önemsemiyor olabilir aklınızdaki kişi ama artık bunu ciddi şekilde önemsediği bir sürecin içerisinde sistem ona kendi içindeki o karanlığı göstermeye başlamış diyebiliriz. Şimdi ilişkilerin yakın geçmişinde daha çok kararsız kaldığı, sessiz, sakin, kendi içine döndüğü bir süreç yaşanmış olabilir. Daha önceki açılımda da bu enerji hakimdi aslında. Şimdi bu noktada aslında kararsızlığı kendiyle ilgili, kendine güvenememekten kaynaklı durumlar diyebiliriz. İç dünyasında bir ilişkiye hazır olup olmadığını ya da bir ilişkiyi sürdürüp sürdüremeyeceği ile ilgili korkuları olan bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Ancak bu sürecin içerisinde bazı şeyleri değerlendirerek, yaşanan bazı durumlarla beraber ciddi bir değişim ve dönüşüm içerisine girilmiş. Şu an enerjisinde daha çok ilişkinin ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu fark ettiği bir süreç var diyebilirim. Şimdi kendimi çıkmasının içerisinde hissediyor. Bazıları için gerçek manada bir çocuk aklınızdaki kişinin olabilir, sizin çocuğunuz olabilir. Bu alanda çocukla ilgili konularda ne yapacağını bilemeyen bir enerjinin olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir durumunuz yok diyorsanız da eğer bu ilişkinin yeniden başlaması, toparlanması, o engel olarak ya da sorun olarak görülen şeylerin ortadan kalkması ile ilgili ciddi şekilde bir çıkmazın içerisinde kendini hissediyor. Ama odaklandığı taraf ne kadar kıymetli bir beraberliğin olduğu diyebiliriz. Yakın gelecekte birazcık daha sabredeceği bir süreç olacak. Ya aşk ve sevgiyi hissetmeye başladığı bir durumun içerisinde ama ne yapacağını bilemeyen, bakın alt taraf merak, labirent ve pusula. İstekleri var, hareket etme isteği var, eyleme geçme isteği var, bir şeyler yapma isteği var. Ancak bunu nasıl yapacağını bilemeyen, yolunu, yönünü ve yöntemini bilemeyen bir enerji var diyebiliriz. Ve burada tek bildiğim beklemek ve bunu gerçekleştiren bir enerji olarak geliyor. Ama en yoğun enerji aslında ilişkinin ne kadar kıymetli olduğuna dair bakış açısı, bazı şeylerin net farkına varma durumları diyebiliriz. Bakalım size neler söylemek ister. Evet, bu gece size neler söylemek isterdi? Hep oraya aitmişsin gibi kalbime girdin, duvarlarımı yıktın ve ruhumu ateşe verdin dedi. Kamerayı çarptım, kusuruma bakmayın. Şöyle kartlarımız da görünsün.
Seni seçerdim 100 yaşamda, 100 dünyada, gerçekliğin herhangi bir versiyonunda seni bulur ve seni seçerdim. Beni senden uzak tutan benim hür iradem değil, ruhlarımızın iyileştirmeye çalıştığı karşılıklı yaralarımızdır. Canım, ruhlarımız gözlerimizden çok önce tanıştı dedi. Şimdi sana gelmeyi çok düşündüm. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm. Seni sevmiyorum dedi. İnsanların sözlerini ve yorumlarını kafama çok takıyorum dedi. Şimdi biraz önce dediğimiz gibi aslında ciddi şekilde kararsız enerjilerde olan bir aklınızdaki kişi var. Adım atmayı, gelmeyi biraz böyle kendine yakıştıramayan ya da kendiyle ilgili zayıflık olarak adlandıran bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Şimdi burada bu aralar çok işim var. Kendime bile ayıracak vaktim yok. Şimdi burada seni sevmiyorum kartıyla beraber. Bu noktada belki sevmeyi, bunu daha çok yaşadığınız ilişki üzerinden de değerlendirebilirsiniz. Duygularını çok rahat söyleyebilen biri miydi? İşte seni seviyorum diyebiliyor muydu? Ya da seni seviyorum demenin, duygularını göstermenin zayıflık olduğunu mu düşünüyordu? Genel olarak maskeleme durumu var diyebiliriz. Duygularını, gerçekten hissettiği şeyleri söylemekten kaçınan bir enerji var. Bunun da en büyük sebeplerinden biri kararsızlık. Şimdi burada öyle bir enerji var ki harekete geçip geçmemek konusunda. Eyleme geçersem ne olur? İşte ben harekete geçersem, duygularımı söylersem ne olur? İşte onun için çabalarsam karşılığında ne alırım? Birçok kişi, yani bu deneyimlerle de değişebilir ama şöyle genellemeler yapabiliyor. Örneğin sevgisinin söylediği çok güzel bir beraberliğin içerisindeydi, aldatıldı. O noktadan sonra artık beraberliklerin içerisinde sevdiğini söylemeyen, duygularını göstermek istemeyen ve sürekli bir aldatılma korkusu içerisinde olan kişilere dönüşebiliyorlar. Şimdi videoyu izleyen arkadaşım, kadınsan eğer bu mesajlar sana olacak. Eskiden buluştuğumuz yerlere gidiyorum. Belki karşılaşırız umudu ile. Hayatım boyunca ilk defa birinin kokusunu özlüyorum. Şimdi nerede ve kiminleysen beni hatırla ve dön lütfen. Kıskançlıkların ilk başta hoşuma gidiyordu ama şimdi rahatsız ediyor dedi. Alanını korumaya çalışan, ciddi bir koruma enerjisinde olan biri var diyebiliriz. Video izleyen arkadaşım, erkek sana eğer, bunlar sana. Seni kıskandırmak için küçük oyunlar yaptım, doğrudur dedi. Özellikle sosyal medyadan takip etmeye devam ediyorsanız eğer. Seninle ilgili rüyamda gördüğüm her detayın şifresini çözmeye çalışıyorum. Aynı anda birbirimizin aklına geliyoruz. Ruh eşim sensin dedi. Şimdi erkek, yani aklınızdaki kişi erkekse, yani öyle diyeyim. Şimdi burada kıskançlık ve kendi alanını korumak isteyen bir enerji var. Diğer taraftan video izleyen arkadaşım erkeksen, burada kadınlardaki enerji de genel olarak işte evet bir şeyler yaşadık, sorunlar da oldu ama biz zaten kopmayız, biz zaten beraberiz enerjisi devam ediyor. Birazcık daha erkeklerde güvenle ilgili sorunlar var görünüyor. Gecenin mesajı, güven sorununu aş dedi. Şöyle gösterelim. Korku varsa ilişkinde gelecek sorunları yaşarsın. Ona güven, kendine de güven. Güven duygusu ilişkini güçlü kılacak. Nerede güvensizlik olduğunu bul ve sorunu kaynağında kabul et. Şifa gönder. Olumlu olarak da aşkıma güveniyorum, aşkıma ve kendime güveniyorum diyebilirsiniz. Bugünün peri mesajı da bu gecenin. Kışı bekle dedi. Kış peri kraliçesi, niyetiniz herkesin iyiliği olduğu sürece en içten dileklerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır. Lütfen yardım isteyin. Artık kendi inancınıza göre ya da kalbinizden ne geliyorsa, rehberlerim, meleklerim, üstadlarım diyebilirsiniz. Herhangi bir melek üzerinden, baş meleklerden yardım istiyorum diyebilirsiniz. Ya da direkt işte Rabbim şunu istiyorum diyebilirsiniz. Lütfen yardım isteyin. Özellikle ya burası biraz tabii ki bir alan ama özellikle meleklerle ilgili şöyle söyleyebilirim. En azından spiritüalizm olarak aktarabilirim. Öyle diyeyim. Meleklerden yardım talep etmediğiniz sürece onlar özgür iradeden kaynaklı bizlere yardım edemezler. O yüzden
Bu alanın içerisindeyseniz ve inanıyorsanız öyle diyeyim, meleklerinizden yardım talep edin. Çünkü şöyle görselleştirebiliriz. Meleklerimiz yanımızda. Biz herhangi bir yolda, herhangi bir durumun içerisindeyken onlardan dileyene kadar, onlardan talep edene kadar onlar bize hiçbir şey yapamıyor ama o talebi ettiğimiz takdirde onlar bize her türlü yardımı sağlayabiliyor. O yüzden lütfen meleklerim, üstadlarım diyebilirsiniz. Yardımınızı talep ediyorum diyebilirsiniz. Bu şekilde talepte bulunduğunuzda yardım ve şifa akacaktır hayatınıza, unutmayın. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar alabilirsiniz. Yanlış bir cümle kurduysam, yanlış bir telaffuz yaptıysam affola. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.